Uyur gezer olduğu gerekçesiyle beraat eden bir katilin belki de en ilginç ve en ikna edici davası Kenneth Parks'ın cinayet davasıydı. Aynı zamanda tarihin en unutulmaz cinayet davaları arasında yerini aldı. Yaşanan bu sıra dışı olayın detaylarına geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videonun sonunda eğer izlemekten keyif aldıysanız beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için oldukça önemli. 23 Mayıs 1987. Sıradan bir bahar gecesi sabaha karşı yatağından kalkan Kenneth Parks arabasına bindi ve 23 kilometre uzaklıktaki eşinin ailesinin evine doğru yola çıktı. Eve vardığında tüm ışıklar kapalı, herkes uyuyordu. Arabasının bagajından bir sopa alıp eve girmek için yedek anahtarını kullandı. Sessizce eve giriş yapan Parks doğruca yatak odasına ilerledi. Odaya girdiğinde iri yarı olan bu dev adam ilk olarak yatağında uyuyan kayınpederinin üzerine atladı ve onu boğmaya çalıştı. Ardından hala uyumakta olan çok sevdiği kayınvalidesine yönelerek onu arabadan aldığı sopayla dövmeye başladı. Daha sonra onu göğsünden, omzundan ve kalbinden defalarca kez bıçakladı ve kayınvalidesini oracıkla vahşice öldürdü. Arkasında baygın yatan kayınpederine de aynı bıçakla saldırdı ve birkaç bıçak darbesiyle onu da ağır şekilde yaraladı. Daha sonra odadan çıkıp eşinin kız kardeşlerinin kaldığı odaya yöneldi. Ancak odada hiç kimseyi bulamadı. Çünkü boğuşma seslerini duyan kız kardeşler Parks odaya girene kadar çoktan kaçmışlardı. Odada kimseyi bulamayınca evden hızlıca ayrıldı. Olaylar bundan sonra daha da tuhaflaşmaya başlıyor. Parks tüm bu kan donduran olayların sonrasında sabaha karşı 4:45 sularında arabasına atlayıp karakola gidiyor. Polis kayıtlarına göre kendinde değilmiş gibi duran Parks'ın ağzından şu sözler döküldü. "Sanırım birilerini öldürdüm. Ellerime bakın kanlılar. Az önce annemi ve kayınpederimi öldürdüm. Bıçakladım ve onları öldüresiye dövdüm. Hepsi benim suçum." Bundan sonraki süreçte Parks hapse girmiş, olaylar da burada bitmiş diye düşünebilirsiniz. Ancak hiç de düşündüğünüz gibi değil. Olaylar bütün ilginçliğiyle devam etmekte. Yaşanan bu vahşete rağmen Parks hapse girmez ve herhangi bir ceza da almaz. Onun akıl sağlığının yerinde olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak Parks akıl hastası da değildir. Peki bu adam nasıl oldu da bu durumdan kurtulabildi? Onu özgürlüğüne kavuşturan şey tarihin en ilginç ve en sıra dışı savunmalarından biri olan uyur gezerlik savunmasıydı. Evet, Parks ileri seviye bir uyur gezerdi. Bu vahşeti uyku sırasında bilinci yerinde değilken gerçekleştirmişti. En azından o öyle söylüyordu. Tüm bu olaylar yaşanırken kendinde olmadığını, olaya dair hiçbir şey hatırlamadığını ve en son televizyon karşısında uzandığını hatırladığını söyler. Teslim olduğu anı bile tam olarak hatırlamadığını ifade etmiştir. Parks'ın bu savunması yıllarca mahkemelerde tartışma konusu olur ve hukuk dünyasının gündemine oturur. 1992 yılında karara bağlanan davada Parks'ın savunması kabul edilir ve kayınvalidesini öldüren, kayınpederini ise ağır yaralayan bu adam serbest kalır. Bu beklenmedik karar sonrası kurbanın ailesi ve davayı yakından takip eden insanlar şoka uğrar. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Bir katilin serbest bırakılması ne demek oluyordu? Davayı tüm yönleriyle ele aldığımızda Parks'ın serbest bırakılma kararının doğru mu yoksa büyük bir hata mı olduğunu gelin beraber değerlendirelim. Öncelikle Parks'ın teslim olduğu sırada ellerinde birçok ciddi kesikler olmasına rağmen hiçbir şekilde acı hissetmediği polisler tarafından kayıtlara geçildi. Uyur gezerlik sırasında kişilerin acı hislerinin ortadan kalkabildiği bilinen bir gerçek. Bu durum uyur gezerlik hallerinde olduğu gibi uyuşturucu kullanımında ya da şok sonrası veya büyük sıkıntı hallerinde de ortaya çıkabilir. Parks'ın daha önce de uyur gezerlik deneyimleri yaşadığı, hatta bir keresinde 13 yaşındayken annesi onu kontrol etmek için odasına girdiğinde bacaklarını 6. kattaki evlerinin penceresinden sarkıttığını söyledi. Üstelik uyur gezerliğin Parks'ın tam 20 akrabasında da çeşitli miktarlarda bulunduğu tespit edilmiş, yani ırsi bir durum da mevcut. Tabi o dönemde yaşadığı zorlu sürecin etkisi büyük. Olaydan önce son 48 saat hiç uyumaması, öğle güneşi altında oldukça uzun bir süre rugby oynamasının verdiği fiziksel yorgunluk ve o dönemde yaşadığı kumar bağımlılığı zihninde büyük bir yorgunluk oluşturdu. Özellikle kumar borcu dolayısıyla önce şirketinin kasasından para çalan ve sonra da durum ortaya çıkınca işinden olan Parks psikolojik anlamda çok ağır bir dönemden geçmekteydi. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda bu faktörler olayda büyük rol oynamış olabilir. Tüm bunların yanı sıra bu cinayeti işlemesi için hiçbir nedenin olmaması da uyur gezerlik savunmasını güçlendirdi. Hatta eşi tanıştıkları dönemde evden kaçar ve Parks onu ikna edip eve geri döndürür.
Bu yüzden eşin ailesi onu çok sevmektedir. Genç adam uyku testi ve psikolojik birçok testten geçmiş ancak hiçbiri uyurgezerlik savunmasını yalanlayan sonuçlar vermemiştir. Bu değerleri yanlış göstermenin herhangi bir yolunun olmaması da savunmasını güçlendirdi. Bulgular onda gerçekten de uyurgezerliğin ciddi boyutta olduğu konusunda jüriyi ikna ederek son noktayı koymuş oldu. Parks ifadesini saptırmak için yapılan girişimler karşısında bile şaşırası ölçüde tutarlıydı. Olay hakkında hiçbir şey hatırlamıyordu. Bu nedenlerden dolayı serbest kalan Parks'ın davası tüm Kanada ve dünya çapında unutulmaz cinayetler arasına girdi. Peki Parks herkesi kandırmış olabilir miydi? Duruşmada davanın birçok detayı göz ardı edildi. Uyurgezerler normalde uykuları sırasında uzun yolculuklara çıkmazlar. Uyanık halde araba süren insanlar dahi kaza yaparken Uyurgezer Parks'ın arabayla 23 kilometre kadar yol gitmesi ne kadar mantıklı. Hem de bu yol üzerinde 2 adet kavşak olduğunu düşünürsek. Şüpheli noktaları biraz daha irdeleyelim. Saldırı sırasında oldukça büyük bir boğuşma gerçekleşti. Tüm bu boğuşma sırasında Parks'ın hiç uyanmaması imkansa yakın bir durumdu. Ayrıca Parks ifadesinde eşinin annesinin yüzünü hatırladığını belirtmiştir. Fakat bu da uyurgezer haldeyken hatırlanması imkansız bir durumdur. Tabi bu söyledikleri birer halüsinasyon da olabilir. Çünkü uyurgezerlikte halüsinasyonların yaşandığı bilinmekte. Ellerindeki yaraların acısını hissetmemesi olayın şoku yüzünden de olabilir. Parks'ın son zamanlarda yaşadıkları onu cinayet işlemeye teşvik etmiş olabilir. Kötü aile bireyleri, kumar borçları ve hırsızlık olaylarında bulunması bunların hepsi akılda kalan soru işaretleri. Aşırı uyurgezerlik vakaları zihnin inanılmaz yeteneklerine tanıklık eder. Uyuduğunuzda bile zihniniz bir göreve gidebilir ve uyanıkken tamamlamaya cesaret edemediğiniz gerçek hayattaki projeleri tamamlayabilir. Peki sizce Parks'ın savunması gerçeği yansıtıyor mu? Yoksa Parks herkesi kandırdı mı?